Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bugün İslam'ın şartlarından birisi olan namazdan bahsetmek istiyorum. İnsan yapısı gereği olarak kendini bir topluma, bir aileye ait hisseder ve ait hissettiği yerde önemli olduğunu bilmek, hatırlanmak ister. Biz de verdiğimiz söz olan kelime-i şehadeti hatırlamamız gerektiğini aklımıza yer etmeliyiz. Peki ya sadece hatırlamak yeter mi? Kişi sevdiğiyle buluşmak, konuşmak ister. Peki biz Rabbimizle buluşmamız için ne yapmalıyız? Birisi Mevlana Celaleddin Rumi'ye Allah'a namazdan daha yakın bir yol var mıdır diye sordu. Mevlana hiç düşünmeden gene namazdır dedi. Fakat namaz yalnız şu görünen şekil değildir. Bu namazın kalıbıdır. Çünkü bu namazın önü vardır, sonu vardır. Önü sonu olan her şey kalıptır. Tekbir namazın önüdür. Selam namazın sonu. Şehadet getirmek de yalnız dille söylenen söz değildir. Çünkü onun da önü vardır, sonu vardır. Harfe sese gelen her şeyin önü sonu olur. O da görünüştür, kalıptır. Bir de gözle görünmeyen bir hakikat vardır. Onun sonu yoktur. Ne başlangıcı vardır ne de bitişi. Namazın farzını ve sünnetini bize Peygamberimiz öğretmiştir. Şimdi şu namazı en iyi şekilde eda eden Peygamberimiz şöyle der. Allah'la bir vakit olur ki o vakte ne şeriatla gönderilmiş bir peygamber sığabilir ne de Allah'a yaklaşmış bir melek. Şu halde bildik anladık ki namazın canı yalnız şu görünen şekil değildir. Dalıştır, kendinden geçiştir. Şu halde bütün şekiller dışarıda kalır. Oraya sığmaz. Salt anlam Cebrail bile sığmaz. Biz de ilk verdiğimiz söz olan kelime-i şehadeti hatırımızda tutmak ve Rabbimizle buluşmak icap eder. Size bir sır vereyim mi? Namaz kılarken Rabbimizle konuşmak mümkündür. Rükuda, secdede bu öyle bir konuşmadır ki dudaklarımızın bile oynamasına gerek yoktur. Söyleyeceklerimizi aklımızdan geçirmemiz yeterlidir. Rükuda, secdede, her yerde bizi yaratan Rabbimizle konuşabiliriz ve bu namazı da bozmaz. Peygamberimiz bir gün bir dostuna seni çağırdım, nasıl oldu da gelmedin diye azarlar. O dost namaz kılıyordum der. Peygamberimiz der ki seni ben çağırmadım mı? Adam çaresiz, ben derdini anlatmaya çalışırken Peygamberimiz hemen söze girer. Her vakit kendini çaresiz görürsen iyidir. Bunda kaldığın zaman nasıl kendini çaresiz görüyorsan her halde hatta gücün kuvvetin yeterken de çaresiz görmelisin. Çünkü senin gücün kuvvetinin üstünde bir güç kuvvet var ve sen her halde Hakk'a karşı yok olmuş gitmişsin. Sen ki kimi zaman çaren elinde olsun, kimi zaman çaresiz kalasın, onun gücünü, kuvvetini gör de kendini her zaman çaresiz, elsiz, ayaksız, bunalmış, yoksul olmuş bil. Artık arık bir adamın da yeri mi var, sözü mü olur? Aslanlar, kaplanlar, timsahlar bile onun karşısında hep çaresiz, tir tir titriyor. Gökler, yerler hep çaresiz onun buyruğuna uymuştur. O pek büyük bir padişahtır. Onun ışığı ayın güneşin ışığına benzemez ki o ışık varken herhangi bir şey olduğu yerde kala kalsın. Onun ışığı perdesiz yüz gösterdi mi ne gökyüzü kalır ne yeryüzü. Ne güneş kalır ne ay. O an ondan başka kimsecikler kalmaz. Her şey helak olur ancak onun hakikati kalır. Kıymetli dostlar, gelin biz de namazda veyahut namazın dışında derdimizi, sıkıntımızı Rabbimize anlatalım. Bu dünyada her şeyin ondan geldiğini hatırlayalım. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.